Gribe iyi gelen çay çeşitleriyle soğuk algınlığı, grip, nezle ve pek çok hastalık ile doğal yollardan mücadele etme şansına sahibiz. Bu doğal bitki çayları, grip gibi hastalıkları daha çabuk atlatabilmemize yardımcı olurken aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bu hastalıklara karşı yakalanma riskimizi de en aza indirmektedir. Gribe iyi gelen çay çeşitlerini ilaç olarak nitelendirmek yanlış olsa da bu tarz hastalıkların atlatılmasına yardımcı oldukları bir gerçek. Grip, nezle ve soğuk algınlığı tedavilerinde kullanılan ilaçların da gribe iyi gelen çay çeşitlerinden bazıları ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır. Bu çayların her ne kadar grip, nezle ve soğuk algınlığına iyi gelen doğal bitki çayları olduğu herkes tarafından bilinse de bu bitki çaylarına başvurmadan önce en yakın sağlık kuruluşuna muayene olmanızı tavsiye ederiz. Çünkü hastalığınızın altında bilinmeyen başka bir sebep yatıyor olabilir ve bu bitki çayları iyileşmenizden ziyade sağlığınızı kötü de etkileyebilir. Diğer taraftan anne adaylarının, emziren annelerin, kronik rahatsızlığı olanların ve alerjik bir bünyeye sahip olan kişilerin bu bitki çaylarını doktora danışmadan tüketmemelerini tavsiye ederiz. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden gribe iyi gelen çay tariflerine geçelim. Zencefil kış aylarında en çok tükettiğimiz bitkilerden bir tanesi. Geçmişten bu yana öksürük ve grip gibi sağlık problemleriyle başa çıkmak için kullanılan ilaçlardan bir tanesidir. Dolayısıyla gribe iyi gelen çay tarifleri içerisinde zencefil çayına ilk sırada yer vermemek büyük haksızlık olurdu. Zencefil çayı grip ve soğuk algınlığı için en çok tüketilen doğal bitki çaylarından bir tanesidir. Gribe iyi gelen zencefil çayını hazırlamak için kullanılacak malzemeler 3-4 adet karanfil, 1 boğum kuru kök zencefil, bal ve limon. Gribe iyi gelen zencefil çayının ana malzemesi olan zencefil gibi karanfil de oldukça faydalıdır. Vücuttaki zararlı bakterilerle savaşan bu faydalı bitki, diş ağrısını gidermeden tutun da kötü nefes kokusunu gidermeye kadar pek çok faydası bilinir. Karanfil hem zencefil çayına farklı bir aroma verecek hem de zencefil çayının etkisini güçlendirecektir. Bir demlikte kaynatılan içme suyunun içerisine karanfili, zencefili ve limonu ekleyin ve yaklaşık 5-6 dakika kadar kaynatın. Daha sonra kaynayan çayı ocağın üzerinden alın ve 5 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen zencefil çayını süzün ve içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek tüketebilirsiniz. Gribe iyi gelen çay çeşitlerinden bir diğeri ise elma çayı. Elma çayı tarifini yoğun boğaz ağrınız, öksürüğünüz ve halsizliğiniz olduğu zamanlarda tüketebilirsiniz. Bu çay boğazınızdaki tahrişin giderilmesine ve öksürüğünüzün azalmasına yardımcı olacaktır. Gribe iyi gelen elma çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler 1 avuç kadar ıhlamur, yarım limon, yarım elma, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ve bal. Elma çayı içerisinde yer alan ıhlamur başlı başına öksürük ve grip ile savaşan bitkilerden bir tanesidir. Elma ve limon da bağışıklık sisteminizin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve Hindistan cevizi yağı da boğazınızın yumuşamasını sağlayacaktır. Çayınızın içerisine ekleyeceğiniz bal da elma çayına lezzet katacak ve yine Hindistan cevizi yağı gibi boğazınızı yumuşatacaktır. Bir tencerede içme suyunu kaynatın. Daha sonra kaynattığınız içme suyunun içerisine malzemeleri ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın. Ardından kaynayan elma çayını bir süzgeç yardımıyla süzün. Süzdüğünüz çayın içerisine Hindistan cevizi yağını ve balı da ekleyerek tüketebilirsiniz. Gribe iyi gelen çay çeşitleri içerisindeki son tarifimizde de atom çayına yer verdik. Atom çayı bilinen diğer bir adıyla da kış çayı, pek çok bitki ve baharat çeşidinin harmanlanmasıyla hazırlanan bir karışık çay çeşididir. İçerisinde pek çok bitki ve meyve çeşidini bulunduran bu çay, gribe en iyi gelen doğal bitki çaylarından bir tanesidir. Dilerseniz atom çayını siz evinizde bulunan faydalı bitki ve baharat çeşitleriyle hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz de sizinle paylaşacağımız tarifteki gibi bitki ve baharatları alarak evinizde rahatlıkla bu doğal çayı hazırlayabilirsiniz. Gribe iyi gelen atom çayını hazırlamak için kullanılacak malzemeler 2 adet zencefil, 1 yemek kaşığı yenibahar, 2 adet çubuk tarçın, 1 tatlı kaşığı karanfil, 5-6 yaprak hibiskus bitkisi, 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal. Derin bir tencerede yaklaşık 2 litre içme suyunu kaynatın. Ardından kaynattığınız içme suyunun içerisine tüm malzemeleri ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın. Çay kaynadıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Dinlendirdiğiniz çayı bir süzgeç yardımıyla süzerek servis edebilirsiniz. Grip enfeksiyonuna yakalandıktan sonra hızlıca iyileşebilmek, hastalığın şiddetini, uzamasını önlemek için grip veya soğuk algınlığı tedavisi sırasında dengeli ve yeterli beslenmeye de özen göstermek gerekiyor. Enfeksiyon hastalıklarında vücudun enerji ihtiyacı sağlıklı insan vücuduna göre çok daha fazla olmaktadır. Vücudun gereksinim duyduğu enerjinin karşılanması için protein, posa, vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme programı uygulanması önerilmektedir. Grip ve soğuk algınlığında su tüketimi olası sıvı kaybı nedeniyle 2,5-3 litre civarında olmalıdır. C vitamini. Doktora danışılmadan her gün alınan vitamin formundaki C vitamini gribi önlemenin yolu değildir.
C vitamini formunda değil besinlerden alınmalıdır. Zira C vitamini besinlerden alındığında bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. C vitamini yeşil biber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, kivi, portakal, limon, mandalina, domates, greyfurt, nar, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır. Çinko ve selenyum bağışıklık sistemi için önemli minerallerdendir. Selenyum, karides, somon, ton balığı gibi deniz ürünlerinde, mantar, dana eti, soğan ve sarımsakta bulunur. Savunma mekanizması için önemli bir yeri olan çinko ise kabak çekirdeği başta olmak üzere çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, hindi eti, kuzu eti, kuşkonmaz ve mantarda bulunur. Bu iki mineral de vücudun toksinlere karşı savaşan hücrelerini güçlendirirler. Omega 3 yağ asitleri. Bunlar en değerli yağlardır. Omega 3 yağ asitleri kan basıncını düşürür, aynı zamanda kanın pıhtılaşma eğilimini ve koroner hastalık riskini azaltmaktadır. Balık omega 3 dışında vücudun üretemediği elzem amino asitleri içerir ki bunlar hücrelerin yenilenmesini ve yaşlanmaya karşın gereklidir. Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar da omega 3 içermektedir. Kış mevsim hastalıklarından biri olan grip pek çok kişiyi etkilemektedir. Sürüntü olarak birbirine bu hastalığı bulaştıran kişilerin alınması gereken çeşitli önlemler bulunmaktadır. Gripten korunma yöntemlerinin başında kış aylarına girmeden önce yaptırılan grip aşısı gelmektedir. Grip aşısı vücudu mikroplardan koruyan en güçlü yöntemdir. Kişinin bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yarayan bu aşının her sene düzenli olarak tekrarlanması önerilmektedir. Bunun yanı sıra grip hastalığına yakalanmış olan kişiler ile yakın temasta bulunmamak hastalıktan korunma yöntemleri arasındadır. Hastalıktan korunmak için kış mevsiminde en çok kalabalık ve kapalı alanların tercih edilmemesi önerilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi çok güçlü olmayan kişiler açık ve rahat alanları tercih etmelidir. Bol sıvı tüketimi, C vitamini, ekstra vitamin takviyeleri, sık sık el yıkama, hijyenine dikkat etme gibi durumlar grip hastalığından korunma yöntemleri arasındadır. Soğuk algınlığının en önemli şikayetleri arasında yer alan öksürük, yüksek ateş ve kırgınlık gibi şikayetleri ortadan kaldırmak için ilk düşünülen çözüm ıhlamur çayıdır. Ihlamur içerdiği müsilaj sayesinde boğazın tahrişini önler. Ayrıca içerdiği flavonoidler sayesinde tahriş olan boğazın onarılmasını sağlamaktadır. Soğuk algınlığından korunmak için antioksidan yönünden zengin besinler tüketmek gerekir. Özellikle yeşil çay tüketmenin soğuk algınlığı riskini azalttığı yapılan araştırmalar tarafından onaylanmaktadır. Önemli antioksidanlarından biri olan C vitamini, vücutta zararlı maddelerin atılmasında ve savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Günde 10 ila 12 bardak su içmeli, daha yüksek sıvı kayıplarında bu kayıplar karşılanarak sıvı dengesi sağlanmalıdır. Sebze ve meyve suları, bitkisel çaylar ve çorbalar sıvı ihtiyacı için bu dönemde oldukça önemlidir.